Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz örgü hırkanın yapımını anlatacağım. Böyle çok tatlı, şık bir hırka oldu. Bu örneğin ismi ajurlu baklava modeli. Çok zevkle örülen bir model. Böyle üzerinin işlemelerini ve düğmelerin yapımını da gösteriyorum. Bu beden olarak 38 ila 42 beden arası giyilebilir. Yani medium large beden şeklinde böyle takma kollu. Evet. e, Yaklaşık 6 yumak kadar ip kullandım. 100 gramlık 6 yumak. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, yapılışına geçmeden önce şöyle bir beden ölçüsü vereyim. Şöyle 50, evet 54 santim kadar bir beden genişliği var. E, Boy uzunluğu da şöyle. Tabi siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Evet. Boy uzunluğu da yaklaşık 55 santim kadar yaptım ben. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimi tanıtayım. Bu hırkada kullandığım iplik bu şekilde Nako Vizon simli, çok tatlı, severek birçok projede kullandığım bir iplik. Kullanacağım şiş de 4,5 milimetre. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 4,5 milimetre şiş kullanacağım. Şimdi benim örgü parçalarım hazır. Bunların örgünün nasıl yapıldığını göstereceğim. Ön parça üzerinden böyle ön parça üzerinden örnek kurulumunu göstereceğim. Örneğin nasıl örüldüğünü anlatacağım. Ve daha sonra ön parçalar, arka parça ve kolların sayılarını vereceğim. Böyle kol kesme, yaka kesme sayılarını vereceğim. Ve hırkamızı tamamlanmış olacağız. Üzerinin rokokolarını yapacağız daha sonra. Bu rokokoların da nasıl yapıldığını göstereceğim. Beraber yapacağız. Şimdi başlayalım. 73 ilmekle başlıyorum ön parça için. Bu hırka 38-40 beden, 42 bedene de olur. Yani 38-42 beden diyebiliriz. Evet, 73 ilmek başlıyorum ön parça için. Bir ters bir düz olarak lastiğimizi öreceğiz. Evet, öncelikle 73 ilmeğimizi şişimize atalım. Evet, 73 ilmek şişime attım. Şimdi bir ters bir düz lastik örerek başlıyorum. Evet, tersten ördüm, düz ördüm, ters ördüm. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Düz ilmeğim ve ters ilmeğim. Evet, şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Düz ilmek, ters ilmek, düzün üstüne düz, tersin üstüne ters örerek lastiğimizi tamamlıyoruz. İstediğiniz lastik uzunluğunda örebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, lastiği ördüm bir miktar arkadaşlar. Şöyle normal örgüde kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra kadar örmüşüm. Siz dilediğiniz kadar örebilirsiniz lastiği. Evet, bu arada nakışlarına da başladım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, şimdi modelimizde bir böyle baklavalar var. Bir de arada böyle ajurumuz var. Evet, şimdi önce şurada ajurdan başlıyoruz. Şöyle şu kısımdan şöyle devam edeceğiz. Evet.
Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şurası ön yüz, bakın şöyle. Şu kısım arka yüz. Evet. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Şimdi ajuru yapıyorum. Bunun için önce arttırıyorum. Sonra şu 2 ilmeği bir alıyorum. Sonra ortada bir düz ilmek. Sonra tekrar eksiltme ve arttırma. Ajurumuz bu kadar arkadaşlar. Her ön yüzde bu işlemi yapacağız. Arka yüzler hep ters örülüyor. Örnek model ön yüzde yapılıyor. Ajuru hep böyle devam edeceğiz. Şimdi baklavaya geliyoruz. 1 2 3 tane düz ördüm. Şimdi eksiltiyorum. Sağa doğru eksiltiyorum arkadaşlar. Baklavamız açılıyor çünkü bu sırada. Şuradan şu 2 ilmeği alıyorum. Bakın şuradan almıyorum. Şuradan alıyorum. Eksilttim. Çünkü sağa doğru, yani bu tarafa doğru eksiltmiş oluyoruz. Eksilttim. Hemen arttırıyorum. Ortada bir ilmek oluyor. Düz örgü. Sonra tekrar arttırıyorum. Bu sefer sola doğru eksilteceğim. Bunun için şu ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Şöyle şu tarafa alıyorum. Bakın ilmekleri. Düz bir hat olması için şöyle. Evet. Bunları da sola doğru böyle eksilttim. Şimdi yine 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Birinci baklavamızın başlangıcını tamamladık. Şimdi yine ajura geldik. Doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Sonra bir düz ilmek. Sonra tekrar şuradan 2 ilmeği bir alıyorum. Sonra tekrar arttırıyorum. Ajurumuzu da tamamladık. Şimdi ikinci baklavaya başlıyoruz. Bunun için yine 1 2 3 tane düz örüyorum. Şuradan alıp sağa doğru eksiltiyorum. Sonra arttırıyorum. Ortada bir ilmek. Sonra tekrar arttırıyorum. Bu kez sola doğru eksilteceğim. Bunun için ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Bakın şöyle alıyorum. Bunu da böyle alıyorum. Sonra şöyle takıyorum. Bunu da böyle takıyorum. Ve ikisini bir alıyorum. Şöyle. Evet. Yine 1 2 3 tane düz örüyorum. İkinci baklava da tamamlandı. Şimdi ajura geçiyoruz. Doluyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sonra tekrar bir ilmek eksiltiyorum ve bir ilmek arttırıyorum. Ajuru da tamamladık. Şimdi üçüncü baklavaya geçiyoruz. 1 2 3 tane düz örüyorum.
sağ tarafa doğru eksiltiyorum, bir arttırıyorum, bir düz, tekrar arttırıyorum. Bu kez sol tarafa yapacağım. Bunun için ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Şöyle alıp şöyle geçiriyorum. Sol tarafa doğru eksiltiyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Üçüncü baklavayı da tamamladık. Şimdi ajurumuz var. Doluyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Bir düz örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Arttırıyorum. Şimdi dördüncü ve son baklavaya başlıyoruz. 1 2 3 tane düz örüyorum. Sağ tarafa eksiltiyorum. Bir arttır. Bir düz ör. Tekrar arttır. Sol tarafa eksiltme için ilmekleri düzeltiyorum. Şöyle alıyorum. Şöyle alıyorum ve bu tarafa geçiriyorum. Evet, şimdi şu ikisini bir alıp eksiltiyorum. 1 2 3 tane örüyorum. Dördüncü ve son baklavamız da tamamlandı arkadaşlar. Şimdi burada kalan ilmekler lastik olarak devam edecek. 2 4 6 7 ilmek var. Burada geliş sırasına göre düz ters olarak öreceğiz. Bakın. Evet. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Ön pat oluyor bu lastik. 7 ilmeklik ön pat olmuş oluyor. Evet. Şimdi örneklerimizi hep böyle ön yüzden yapıyoruz. Arka yüz hep ters olacak. Şu lastiği de 7 ilmek lastiği de hep lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi diğer sıraya geçtim. Lastiğimizi örelim. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Şimdi bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Dümdüz arttırmalar, eksiltmeler hepsi ters olarak, yani içten örüyoruz. Dümdüz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Dümdüz ördüm tersten. Evet. Şimdi örneğimizin ikinci sırasına başladık. Şimdi yine ajur baştaki o şu aralardaki ajurları hep aynı şekil örüyorduk. 2 tane düz örüyorum. 1 2 düz ördüm. Sonra doladım. Şu 2 ilmeği eksilttim. Sonra bir tane düz. Sonra tekrar 2 ilmeği kes ve bir arttır. Evet, ajurumuzu tamamladık. Şimdi birinci baklavaya başlıyoruz. Şimdi bir önceki sırada 3 tane düz örmüştük hatırlarsanız. Şimdi 2 tane düz öreceğiz. 1 2, çünkü bu tarafa doğru baklava açıldığı için ilmek sayısı eksiliyor. Evet. Şimdi bakın burada 2 ilmeği bir alıp eksilttim. Bakın bu tarafa doğru yürüyor.
Şimdi ortada bir ilmek vardı. Artık bu sırada ortada 3 ilmek olacak. Arttırıyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Sonra tekrar arttırıyorum. Şu ilmekleri şöyle düzeltiyorum. Şu şekilde. Sonra bunun ikisini alıp sola doğru eksiltiyorum. Evet, bakın. Şu ortada bir ilmek vardı. Şimdi şu arttırdıklarım, şunlar arttırdıklarım, şu iki ilmek. Şu anda ortada 1, 2, 3 ilmek var. Evet, devam edelim. Şimdi ajura geldik. Pardon, 2 ilmeğimizi öreceğiz yandaki. Yanlarda da 3 ilmek oluyordu. Şimdi 2 ilmeğe düştü. 1, 2 ilmek ördüm. Birinci baklavamızı tamamladık. Şimdi ajura başlıyoruz. Doluyorum. Eksiltiyorum. Bir düz, eksilt ve dola. Ajuru tamamladım. Şimdi ikinci baklavaya başlıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2 ve 2 ilmek sağa doğru eksiltiyoruz. Doluyoruz. Ortadaki bir ilmek artık 3 ilmek oldu. 1, 2, 3 ilmek doladım. İlmeklerin yönünü değiştiriyorum. Bu tarafa. Evet. İkisini bir alıyorum. Sonra 1, 2 ilmek. Şimdi ikinci baklavayı tamamladık ve ajura başlıyoruz. Doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıyorum ve arttırıyorum. Şimdi üçüncü baklavaya geçiyoruz. 1, 2 düz örüyorum. Sağa doğru eksiltiyorum. Doluyorum. Ortadaki 3 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. Sonra tekrar doluyorum. İlmeklerin yönünü değiştir. Ve şu 2 ilmeği bir al. Ve 1, 2. Üçüncü baklavamızı tamamladık. Şimdi ajura geçiyoruz. Bunun için doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Bir düz, 2 ilmeği bir alıyorum. Arttırıyorum. Şimdi dördüncü ve son baklavaya geçtik. 1, 2 düz örüyorum. Sağa doğru eksiltiyorum. Arttırıyorum. Ortadaki 3 ilmek 1, 2, 3 doluyorum. İlmeklerin yönünü değiştir. Şöyle ve eksiltiyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Evet. 2, 4, 6, 7 ilmek lastiğimize geldik. Bunu da bu şekilde tersine ters, düzüne düz şeklinde örelim. Evet, örneğimizin ikinci sırasını bitirdik. Şimdi yine tersten, lastik hariç bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, şimdi lastiğimi örüyorum şu anda.
2, 4, 6, 7 ilmek oldu. Şimdi bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi yine örneğimize devam edelim. Evet, önce ajurumuzu yapıyoruz. 1, 2 düz örüyorum, arttırıyorum. 2 ilmeği al, 1 ilmek düz, 2 ilmeği al ve arttır. Ajurumuzu tamamladık. Şimdi baklavamıza geçiyoruz. Şimdi önce şurada 3 ilmek düz örüyorduk. Sonraki şeyde 2 ilmek düz örer hale geldik. Şimdi de 1 ilmek düz örüyorum. Çünkü yana doğru açılıyor. 1 ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeği bir alıyorum ve arttırıyorum. Ortada artık 5 tane ilmek var düz öreceğimiz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek oldu. Doluyorum sola doğru. Şimdi ilmek değiştiriyoruz şöyle yönünü. Evet, ikisini bir alıyorum. Evet, bakın baklavamız açılıyor. Bakın. Burada da ajurumuz yürüyor. Evet. Şimdi eksilttim. 1 ilmek düz örüyorum. Şimdi ajura geldim. Doluyorum. Çift al. Ortada bir düz ör. Çift al. Dola. Evet. Ajuru bitirdik. Şimdi yine ikinci baklavaya başlıyoruz. 1 ilmek düz örüyorum. Bakın bu tarafa doğru geliyor. Şimdi şunu eksiltiyoruz. Doluyoruz. Şimdi 5 tane düz ilmek var. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, baklavanın ortası burası. Doluyorum. Yön değiştir. Ve ikisini bir al. 1 ilmek düz ör. Dola. Şimdi ajura geldim. İkisini bir al. Bir düz. İkisini bir al ve dola. Şimdi 1 ilmek düz örüyorum. Üçüncü baklavaya geldim. 1 ilmek düz. Şunu kaydır. Dola. Şu ortadaki 5 ilmeği ör. 1, 2, 3, 4, 5. Dola. Yönünü değiştir. Bu tarafa. Ve ikisini bir al. 1 ilmek düz ör. Şimdi ajura geldik. Doluyorum. İkisini bir aldım. Bir düz. İkisini bir aldım ve doladım. Şimdi dördüncü ve son baklavaya geldik. 1 ilmek düz ör. Şu 2 ilmeği eksilt. Dola. 5 ilmeği düz ör. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Dola.
yön değiştir ve ikisini bir al ve bir ilmek düz ör. Evet. Şimdi lastiğe geldik. 2, 4, 6, 7. Bunu ilmekler geldiği gibi düzü düz, tersi ters örelim. Evet. Şimdi arka yüzde lastik örülecek. Diğerleri ters örülecek. Evet, şimdi lastiği örüyorum düz ters. Bakalım. 2, 4, 6, 7 ilmek ters ördüm. Şimdi bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Şöyle içten yani. Evet. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Evet. Şu ana kadar nasıl örmüşüz bakalım. Evet, bakın. Bu şekilde ördük birlikte. Evet. Şimdi bir ilmek daha genişleyecek. Baklavanın en geniş kısmında ortada 7 ilmek olacak arkadaşlar. 7 tane düz ilmek. Ondan sonra baklava bu tarafa doğru küçülmeye başlayacak. Evet. Devam edelim. Evet, şimdi devam edelim. Yine ajurdan başlıyoruz. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Arttırıyorum. Eksilttim. 1 ilmek düz. Eksilttim. 1 ilmek düz. Ajurumuzu tamamladık. Şimdi evet, burada bakın arttırmadan sonra bir ilmek kaldı. Direkt onu da alıyoruz. Artık hiç ilmeğimiz kalmadı bu tarafta. Arttırıyoruz. Ortada artık 7 tane düz ilmeğimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ilmeğimiz oldu. Doluyorum. Yön değiştiriyorum. Eksiltiyorum. Evet. Burada da düz ilmeğimiz kalmadı artık. Bakın bitti. Şimdi direkt ajura geçiyoruz. Doluyorum. 2 ilmek, 1 ilmek düz, 2 ilmek, 1 ve doluyorum. Evet, şimdi yine ikinci baklavamıza geçiyoruz. Burada ilmeği sıfırlıyoruz. Bakın şöyle doluyorum. Ortadaki 7 ilmek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği ör, arttır, sonra yön değiştir, 2 ilmeği bir ör. Evet, şimdi ajura geldik. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar, sıranın sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldim. Lastiğimi örüyorum. Şimdi arka yüze geçiyorum. Tekrar lastiği lastik olarak öreceğim. Diğer ilmekleri ters olarak öreceğim. Hep yaptığımız gibi. Evet. Şimdi lastiğimi ördüm bakın. Bütün ilmekleri ters olarak örüp gelelim.
Evet, ters sıramızı tamamladık. Şimdi yeniden düz yüze geçiyoruz. Baklavamızı göstereyim. Şimdi artık baklavayı kapatma sırasındayız. Yani ortada 7 ilmek olduktan sonra artık şu tarafa doğru böyle kapanmaya başlayacak baklava ve şu ajurda olduğu gibi devam edecek. Evet, şimdi ajurdan başlayalım. 2 ilmek düz örüyoruz. 1 2 arttırıyorum. Çift alıyorum. Bir düz, çift al ve arttır. Evet, ajurumuzu yaptık. Bu şekilde. Şimdi baklavada artık eksiltmeye başlıyoruz. Şuradaki düz ilmeği düz olarak örüyorum. Arttırıyoruz. Şimdi sola doğru eksiltmeye başlayacağız. Sola doğru eksiltirken aynen şurada yaptığımız gibi ilmek yönü değiştiriyorduk. Burada da aynı şekilde ilmek yönü değiştiriyoruz. Şöyle alıyorum. Yani bütün sola doğru yaptığımız eksiltmelerde bunu yapıyoruz. İkisini bir alıyorum. Eksilttim. Şimdi ortada 7 ilmek vardı. Artık 5 ilmeğe düşecek. Şu eksilttiğim ilmek hariç. Onu saymıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 ilmeğe düştü. Evet. Şimdi buradaki ilmekleri bu tarafa doğru eksiltiyorum. Eksilttim. Doluyorum. Şuradaki ilmek düz. Evet. Birinci baklavamızı tamamladık. Kapatmanın birinci sırasını uyguladık. Şimdi ajura geldik yine. Doluyorum. Çift alıyorum. Bir düz. Çift al. Dola. Evet. Şimdi ikinci baklavaya geldik. Şu ilmeği düz örüyorum. Sonra arttırıyorum. Burada ilmek yönü değiştiriyorum. Sola doğru eksilttiğimiz için ikisini bir alıyorum. Eksilttik. Şimdi ortadaki 5 ilmeği öreceğiz. 1 2 3 4 5 ilmeği ördük. Şimdi sağa doğru eksiltiyorum. Doluyorum. Buradaki ilmeği düz örüyorum. Evet. İkinci baklavamızı da kapatmaya başladık. Evet. Şimdi ajura geldik. Arttırıp kesip düz örüp kesip arttırıyoruz. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Lastiğimi örüyorum ön pat kısmını. Evet. Şimdi artık arka sıradayız. Lastiği lastik olarak düzü diğer ilmekleri ters olarak öreceğiz. Evet, lastiği ördüm. Şimdi bütün ilmekleri ters olarak örelim. Evet, tersimizi ördük. Şimdi yeniden çeviriyoruz. Evet. İlk önce ajurumuzu uyguluyoruz. 1 2 ilmek düz, arttır, çift ör, 1 ilmek düz, çift ör, 1 ilmek arttır. Evet, baklava modelimize geldik. Şimdi burada bir ilmek düz örüyorduk. Şimdi o 2 ilmeğe çıktı arkadaşlar. Bakın. 2 ilmek düz ördüm. Arttırdım. Burayı
ilmeklerini değiştirdim. Sola doğru eksilttim. Bu ortadaki ilmek 3'e düşüyor. Şu hariç. Bir önceki sırada 5'ti. Evet. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sonra burayı eksilttim. Doladım. Arttırdım yani. Şurada 1, 2 ilmek ördük. Daha önce bir önceki sırada 1 ilmek örüyorduk burada hatırlarsanız. Bu da 2 ilmeğe çıktı. Şimdi ajura geldik. Doladım. Çift aldım. Ortadaki ilmeği tek ördüm. Çift aldım ve doladım. Ajurumuz bitti. Diğer baklavaya geçtik. Şurada 2 ilmek örüyorum. Bakın şu sola doğru şöyle göstereyim. Sola doğru eksiltme ilmeği. Onun öncesinde burada 2 ilmek var. 1, 2 ilmeği çeviriyorum. Sola doğru eksilttiğim için. Şöyle aldım. Evet. Şimdi burada 3 ilmek var. Şu ilmekler hariç. 1, 2, 3. Yine bu kez sağa doğru eksiltiyorum. Bakın baklavamız şöyle göstereyim. Baklavamız kapanıyor. Bakın. Evet. Şimdi arttırıyorum. 1, 2 ilmek düz. Evet. Şimdi yine ajura geldik. Arttırıp kesip düz örüp kesip arttıracağım. Böyle devam edeceğiz. Evet. Sıramızı bitirdik. Tersimizi de ördük. Bu şekle geldi. Bakın. Gittikçe kapanıyor. Şimdi bu 2 ilmeği şu 2 ilmeği de eksiltip ortada bir tek bu ilmek kalacak. Evet. Devam edelim. Ajurdan başlıyoruz. 1, 2 düz ördüm. Doladım. Çift aldım. Bir düz. Çift aldım. Ve doladım. Evet. Ajuru bitirdik. Baklavaya geldik. Burada şimdi 3 ilmek düz öreceğim. 1 ile başlamıştık. Sonraki sırada 2'ye çıktı. Şimdi 3. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bakın burada arttıracağım belli. Artık örnek model kendini belli etmeye başladı. Arttırdım. İlmeği düzeltiyorum. Çift alıyorum. Evet. Şimdi ortada bir ilmek kalıyor. Bunu ördüm. Şimdi yine şu 2 ilmeği alıyorum ve arttırıyorum. Evet. Kenarda da şimdi 4 ilmeğe çıkmış oluyor. 1, 2, pardon 3 ilmeğe çıkmış oluyor bakın. Kenardaki ilmek sayısı da 3'e çıkmış oldu. Şimdi ajura geldik. Doluyorum. Çift alıyorum. Bir düz örgü. Çift alıyorum. Doluyorum. Evet. İkinci baklavamızı da yapalım. 1, 2 ilmek örüyorum. Evet. Evet. Ajurumuzu tamamladık. Arttırmamı yaptım. Şimdi ikinci baklavaya başlıyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Doluyorum. Yine eksilteceğiz. İlmek yönü değiştiriyorum. Şu 2 ilmeği bir alıyorum.
Ortada bir ilmek kaldı. Şöyle onu alıyorum. Sonra şu ilmekleri de tarafa alıyorum. Doluyorum. 1, 2, 3 ilmeği örüyorum. Evet. Şimdi ajura geldik. Doluyorum. Çift alıyorum. Ortadakini tek. Çift alıyorum. Ve doluyorum. Evet. Yine ajura geldik. Baklavaya geldik. Evet. Böyle devam edelim. Evet. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Tersimizi de ördük, geldik. Ajurdan başlıyorum. 1, 2 düz, arttır, 1 eksilt, 1 düz, 1 eksilt, arttır. Evet, ajurumuzu tamamladık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane düzümüz var. Arttırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu ilmeklerin düzünü çeviriyorum. Evet. Bakın 3 ilmeği birden alacağım. Bu baklavamızı kapatmış olduk. 3 ilmeği birden aldık. Şimdi arttırıyorum. 1, 2, 3, 4. Baklavamızı tamamladık. Şimdi ajura geldim. Eksilttim. Bir düz. Eksilttim. Arttırdım. Şimdi yine diğer baklavamıza geldik. 1, 2, 3, 4 tane burada düzümüz vardı. Arttırıyorum. Şu ilmekleri düzeltelim. Şimdi şu 3 ilmeği birden alıyorum. Ve baklavamızı kapatıyoruz. Arttırıyorum. 1, 2, 3, 4 tane düzümüzü ördük. Evet. Şimdi ajura geldik. Arttırdım. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Baklavamızı kapattık. Bakın. Bu şekle getirdik. Şimdi şu sırada ilk örneği başladığımız sıraya geri döndük arkadaşlar. Hatırlarsanız şu ajurdan sonra 1, 2, 3 ilmek örüp kesip sonra bir arttırıp bir düz bir arttır sonra kes sonra 3 ilmek şeklinde örüyorduk. Şimdi aynen bu sıraya başlamış olduk. Bu sırayı da göstereyim. Sonrasında aynen devam edecek. Evet. Şimdi ajurumuzu örüyoruz. 1, 2 düz arttırdım. Bir kestim. Bir düz, bir kestim ve arttırdım. Ajurumuzu yaptık. Şimdi ilk şurada örneğe başladığımız sıraya döndük. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3 tane düz örüyorduk. Sağ tarafa yani bu tarafa doğru eksiltiyorduk. Sonra bir arttırıyoruz. Şu ortadaki tek ilmeği örüyoruz. Sonra tekrar arttırıyoruz. Sonra sola doğru eksiltirken ilmeğin yönünü değiştiriyorduk hatırlarsanız. Şöyle. Evet. Şu ikisini bir alıyoruz. Sonra 3 tane düz ilmeğimiz var. 1, 2, 3 düz ilmeğimizi örüyoruz. Evet. İkinci baklavamızın açılma sırasını kurduk.
Şu şekilde. Şimdi arttırıyorum. Bordürü yapıyorum. Şu ajuru. Evet. Eksilttim. Bir düz. Eksilttim. Ve bir arttır. Evet. Şimdi 3 tane düz ilmek örüyoruz. İkinci baklavaya geldik. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Sağa doğru eksiltiyorum. Arttırıyorum. Ortadaki ilmeği örüyorum. Arttırıyorum. Sola doğru eksiltmek için yön değiştir. İkisini bir al. Ve 1, 2, 3 ilmek ör. Evet. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şu ilk örneğe başladığım sırayı yaptım. Ondan sonrası yine aynı şekilde devam edecek. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, parçaları örüp birbirine diktik, birleştirdik. Yakayı, düğmeleri, işlemeleri yaptık. Bunların nasıl yapıldığını göstereceğim. Fakat öncesinde şöyle maalesef örerken bu kesim noktalarını çekemedim. Çünkü geçen yıldan kalma bir proje, videosunu çekememiştim o zaman. Evet, şimdi sayılarını vereceğim, santim ölçülerini de vereceğim bu parçaların, ama öncesinde hani bu modelin yerleşimi nasıl oldu onu hırka üzerinde göstermek istiyorum. Böylelikle daha kolay yapılabilir bence. Evet, şimdi ön parça 4 baklavadan oluşuyor arkadaşlar, bakın 1, 2, 3 ve 4. Şu dördüncü hafif arkaya doğru dönüyor. Şöyle. Bunu da bedeni hani biraz daha büyütmek için yaptım. Siz daha küçük beden, yani small medium yapmak istiyorsanız ön parçaları 1, 2, 3 baklava olarak örün. Kol kesimini de omuzda 32 ilmek kalacak şekilde kesimi yapabilirsiniz. Yani bedeni küçülttüğünüzde yaka ve omuz sayıları aynı kalacak. Değişen bir şey olmayacak. Sadece kol kesimindeki sayıları azaltacaksınız. Evet. Dediğim gibi ön parçaları 1, 2, 3, 4 baklava olarak yaptım. Arka parçada da şurada gördüğünüz gibi arka parça noktası ön parçadan dönüyor bu tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baklava arka parça. Evet. Şimdi şöyle bakın. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane baklava yaptıktan sonra kol kesimi yapıyoruz. Ve omuzda 2 baklava kalacak şekilde kol kesimimizi ayarladık. Şöyle. Evet. Yaka açma işlemine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baklava yaptıktan sonra da yaka açma işlemine başlıyoruz. Evet. Yapılışı oldukça kolay. Şimdi sayılarını vereyim. Evet. Ön parçanın sayıları böyle arkadaşlar. Şöyle ekran çıktısı alabilirsiniz bu görüntüden. Şimdi 73 ilmekle başladım. Santim ölçüleri de var burada. Evet. Evet. Daha sonra 35 santim kadar ördükten sonra kol kesimine başladım. Kol kesimi 21 ilmek. 21 ilmeği nasıl kestiğim burada var. Şöyle bakın. Bu şekilde bu sayılarla kesiyoruz. Omuzda 32 ilmek kalıyor. Bunu da kademeli olarak 8, 8, 8, 8 şeklinde 4 kademede kesiyoruz ve böyle bir omuz düşüklüğü yapmış oluyoruz. Yaka için de 46 santim ördükten sonra toplamda 20 ilmek kesmiş oluyoruz. O 20 ilmeğin kesimi de burada arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz. Evet. Ön parçamız bu şekilde. Omuzda 32 ilmek kalıyor. Evet.
Şimdi kola gelelim. Kolu 42 ilmekle başladım ve 47 santim kadar ördükten sonra buradan kesime başlıyoruz. Şöyle çıktı alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi 17 ilmek soldan 17 ilmek sağdan olacak şekilde arttırıyoruz. Bu 17 ilmeğin arttırması da şöyle 6 sırada bir her iki yandan birer ilmek arttırıyoruz. Kol kesimi de 29 ilmek. Yani şurada düz 18 ilmek kalıyor tepede. 29 ilmek buradan, 29 ilmek de buradan. Şöyle kesmiş oluyoruz bakın. Bunun kesim uzunluğu da 14 santim oluyor. Evet. Bu kol kesimi 29 ilmeğin kesimi de böyle arkadaşlar. Önce şöyle gidiyor. Sonra yuvarlanarak geliyor bir kol kesimi. Evet, şimdi arka parçaya bakalım. Arka parçaya da 100 ilmek başladım. Kol kesimi önden arkaya doğru hafif geldiği için burada kol kesimi daha az. 4 ilmek kestim. Gene omuzda öndeki gibi aynı sayıda 32 ilmek var. Arka yaka 28 ilmek. Onu böyle tek seferde kesiyoruz. Ve bir omuz düşüklüğü kadar yükseklik oluyor şurada. Evet. Yani şurada kademeli kesime başladığımız sırada bu yakayı da kesmiş oluyoruz. Evet. Bu şekilde arkamızın sayıları da böyle. Evet. Şimdi parçaları birbirine diktikten sonra yakanın nasıl yapıldığını gösterelim. Evet arkadaşlar, parçaları diktim. Şimdi yaka çalışmamızı yapacağız. İşte yakamız bu şekilde bir polo yaka çalışması yapacağız. Bunun için önce 3 numara şişlerle başlayacağım. Bakın şöyle. Sonra sırayla 3, 3,5, 4, 4,5 ve 5 numaraya geçerek böyle 3'er 4'er sıra aralıklarla şiş değiştireceğim. Böylelikle yakanın daha rahat dönmesini sağlamış olacağız. Şimdi şuradan itibaren ilmek almaya başlıyorum şu taraftan. İlmek alma işlemimi bitirdikten sonra önlerden ne kadar, arka kısımdan ne kadar olmak üzere toplam kaç ilmek aldığımı söyleyeceğim. Şöyle direkt şu ilmekleri şişe geçiriyorum. Şu şekilde sırayla. Evet. Ben şimdi böyle doğaçlama bir şekilde alıyorum bu ilmekleri. Evet, kaç ilmek aldığımın bilgisini vereceğim. Evet, bu şekilde alıyoruz. Evet, 3 numaralı şişime şöyle göstereyim. 3 numaralı şişime ilmekleri aldım. Şimdi önlerden 30'ar ilmek, arkadan da 40 ilmek aldım. Yani 30 30 60 toplam 100 ilmek almış oldum. Şimdi 3 numaralı şişle bir miktar öreceğim. Şöyle bir 4-5 sıra ya da 5-6 sıra. Daha sonra başlangıç ve bitişlerden birer ilmek artırmaya başlayacağım. Şöyle gene 5-6 sırada birer ilmek artırarak yakanın yukarı doğru kıvrılmasını önlemiş olacağız. Ve yine 5-6 sırada bir de şişlerin numarasını değiştireceğim. Yani 5 sıra 6 sıra kadar 3 numara şişle ördükten sonra 3,5'a geçeceğim. Onunla da gene aynı şekilde 5-6 sıra örüp 4 numaraya geçeceğim. 4,5 5 şeklinde devam edeceğim. Bu arada da gene 5-6 sırada bir şu başlangıç kısımlarından, yani başlangıç ve bitiş noktalarından birer ilmek arttıracağım. Şimdi lastik örmeye başlıyoruz. Yakamızda
tamamen bir ters bir düz lastikten oluşacak. Evet, örmeye başlayalım. Bir ters bir düz. Hep bu şekilde devam ediyoruz. Bir 5-6 sıra sonra kenardan başlangıç ve bitişlerden birer ilmek arttırmaya başlayacağım. Evet, devam edelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, yakamızı tamamladık bu şekilde. Şöyle arka kısmı da böyle şiş sayısını yükselterek en son 5 numara şişle tamamladım. Şimdi etrafına bir sıra fıstık çalışması yapacağım. Tabii siz yapmak zorunda değilsiniz. Ben o şekilde değişik bir görünüm olsun diye yapıyorum. Şöyle basit bir şey. Şöyle şuradan başlayacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum, sonra göz kararı böyle bir ilmek atlayıp diğerine batıyorum, kasmayacak şekilde 1 2 3 zincir, şu ilmeğin içine batıyorum, sonra bir ilmek atlıyorum diğerine, 1 2 3 zincir, şu boşluğa batıyorum. Evet, bu şekilde bütün yakanın etrafını döneceğim. Evet, yakanın kenar oya işlemini de tamamladık. Bu şekilde tatlı bir yaka görünümü oldu arkadaşlar. Polo yaka. Şöyle arkadan bakın, görüntüsü de böyle. Evet, şiş numaralarını yükselterek uyguladığımız için böyle rahatça kasmadan dönüyor. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi son olarak düğme yapım işlemlerine başlayalım. Evet, şimdi işlememizi nasıl yaptığımı anlatayım. Örgü üzerine işleme teknikleri konulu ayrı bir videom da var arkadaşlar. Çeşitli örnekler gösteriyorum. O videonun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Orada da daha detaylı şekilde bakabilirsiniz diğer modellere. Evet, şimdi kullandığım iplikler şöyle, DMC'nin Moline iplikleri bunlar. Şöyle şeylere sarıyorum, yumak yapıyorum filan. Bunlar böyle çile halinde satılıyor. Benim kullandıklarım koton ipler, DMC Moline koton ipler. Bir de böyle rayon ipleri var. Buket rayon ipliği. E, Bunlar da ipek iplik, filoş böyle. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben kotonları kullandım. Evet. İğne olarak da rokokolar için şöyle uzun bir iğne kullanıyorum. Diğer yapraklar için daha kısa şöyle bir ucu küt bir etamin iğnesi ya da goblen iğnesi de olabilir. Evet. Şimdi başlayalım. Şuraya bir minik papatya rokokosu yapacağız. Evet. Evet. Şimdi ipimi geçirdim. Düğümümü yaptım. Bu iplikler 6 kat olarak arkadaşlar bakın. Şöyle katını ayırdığımız zaman burada 6 tane kat görünüyor. Bunun tamamını kullanıyorum. Yani 6 katını birden kullanıyorum. Olduğu şekliyle yani. Evet, şimdi şöyle şunun içine işleyeceğim. Önce şu arkadan ipimi bir sabitliyorum şöyle. Evet. Şimdi bunun ortalayarak bakın şöyle ortadaki ilmekten itibaren şöyle ortalamamız lazım. 1 2 3 4 beşincinin ortasına şuraya batıyorum. Şöyle. Sonra 1 2 atlıyorum. Üçüncüden şöyle giriyorum buradan ve şuradan aynı yerden bakın
tekrar çıkıyorum. Sonra ipi şöyle doluyoruz. 10 kez doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, çok sıkmıyorum ki iğne rahat çıkabilsin diye elimi sıkmadan doladım. Şöyle tutuyorum. İpi buradan çekiyorum. Bakın düğümleri tutuyorum elimle. Şöyle gene tutarak dibine kadar çekiyorum. En sonunda şöyle üstüne bastırarak en son kalan kısmı da çektim. Bakın bir şey oluştu burada. Şimdi yanına bir tane daha yapacağız. Şuradan battım, buradan çıktım. Şöyle. Evet. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Şuradan batıyorum. İpin bulunduğu yerden çıktım. Yine 10 tane doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şu ipimizi şöyle çekelim. Yine aynı şekilde bakın tutuyorum. Çekiyorum. Evet, şöyle elimle tutarak bu ipi çekiyorum. Bakın. Evet, iki tane tomurcuk burada oluştu. Şimdi sarı iple işim bitti. Arkasına düğümleyelim, ipimizi keselim. Evet, şimdi kenarının beyazını yapacağız. Evet, şimdi beyaz ipimi geçirdim. Yine arkadan başlıyorum. Şöyle şuradan geçirdim. Evet. Şimdi şu tomurcuğun şu orta kısmından çıkardım. Evet. Şöyle etrafından dönerek bu rokokolardan yapacağız. Şuradan batıyorum. Bakın. Şöyle geldim. Dış kenara daha fazla doluyorum. 13 dolayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet. Şöyle bakın, tutarak çekiyorum. Aynen tomurcuğu yaptığımız gibi şöyle elimle tutarak ipini çekiyorum. Bakın, bir tane yaptık. Şuradan batıyorum. Aynı noktadan. Evet. Bu kez şuradan bir yerden batacağım. Bakın, alttan batıyorum. Şu noktadan bir yerden çıktım. Yine aynı şekilde şöyle yine 13 tane, hep aynı sayıda. Şöyle ipimizi çekelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13. Evet, çekiyorum. Evet, bir tane daha yaptık, bakın. Tekrar şuradan çeviriyorum. Evet, aynı şekilde şöyle bakın, etrafını döne 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 şöyle etrafını dolduruyoruz. Toplam işte 1 2 3 4 5 tane şey yapıyorum, rokoko. Evet, bu şekilde etrafını dolanalım.
Evet, rokokomuzu tamamladık. Bakın böyle. Şimdi yapraklarını yapacağım. İğnemi değiştirdim ama aynı iğneyle devam edebilirsiniz. Şöyle yine arkadan alıyorum. Evet. Şöyle şuradan geçirdim. Yaprak için aynen ipliğin çıktığı noktadan batıyorum ve şöyle yukarıdan çıkıyorum. İpliği de buradan doluyorum. İpi çekiyorum. Şöyle bir tane yaprak oluştu. Aynen ipin çıktığı yerden bakın şuradan batıyorum. Sonra tekrar dibinden çıkıyorum. Evet, bir yaprağımız oluştu. Sonra aynı yerden batıp bu kez şöyle hafif yandan çıkıyorum. Şöyle ipliği buradan geçirip çekiyorum. Şöyle. Evet, ikinci yaprak oluştu. Şöyle bakın şunun dibinden şuradan batıyorum. O yaprağı sabitliyorum. Evet. Bu şekilde şöyle bakın 1 2 3 şeklinde e, yaprakları yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Yaprağımızı da tamamlayalım. Nakışlarımız hazır oluyor. Evet, bu şekilde bakın bunu da tamamladım. Evet. Evet, şimdi düğmenin yapılışını göstereyim. Daha evvel de birçok videoda göstermiştim. Tekrar burada da yapalım beraber. Şimdi şöyle şu küçük parmağıma doluyorum 10 kez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Sonra şöyle çıkarıyorum. Ortadaki deliği kaybetmeden böyle. Evet, içinden geçirdim. Şöyle bakın bir halka. Bunun içine 15 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elimizi sıkmıyoruz. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Devam ediyoruz. Bu sık iğnelerin üstüne de dolamaya devam ediyoruz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evet, bu kadar yeterli. Hani daha da dolarsak daha büyük hale gelir düğme. O yüzden bu kadarla bırakıyorum. İpimizi kesiyoruz. Evet, ipi kestim uzun bir miktar ve bir iğneye geçirdim. Şimdi şuradan çıkaralım. Şöyle. Evet. Şimdi buradan karşılıklı şöyle birleştiriyorum. Büzdürüyorum yani. Sonra buradan şöyle karşı ilmeği alıyorum. Büzdürüyorum. Evet. Bu
Bu şekilde düğmemiz hazır. Şimdi orta kısmına bir inci koyacağım. Şöyle. Şöyle incimizi de koyuyoruz. Evet. İlgili noktaya düğmemizi dikiyoruz. Evet, bu şekilde dikelim.